Bugün 2 parmak ile 3 dakikada 90 kelimeye geçmeyi deneyeceğim. Yazarken çok zorlandım. Sinirlenip sayfayı kapattığım oldu. Ama en son 87 kelimede kaldım. Dedim başarabilirsin. Sonra bu kaydı aldım. 90 kelimeye geçerken çok zorlandım. Bunu itiraf etmesem olmaz. Normalde hızlı yazan biri olarak bu beni aşırı zorladı. Ama bunun da tekniğini geliştirdim. Yoksa tekniğini çözmesem yine geçemezdim. Kendimce belirlediğim teknik şuydu. Bir kelimeyi yazarken diğer kelimeyi okuyup analiz edip yazdığım kelime bitmeden kendimi ikinci kelimeye hazırlıyordum. Böylelikle diğer kelimeye geçtiğim zaman ne yazacağımı biliyordum ve bunu böyle devam ettirmeye çalıştım. Zorlasam 100 kelimeyi rahatlıkla geçerdim. Ama zorlamamın bir anlamı olmayacak. 90 kelimeye geçtim, o bile yeter ki amaç oydu. 2 parmak ile sürekli yazsam tuşların yerini daha iyi bildiğim için daha seri yazarım. 2 parmak ile hiç yazmadığım için bu beni zorladı. Yanlış yazdığım yerleri geri dönüp düzelttiğimi fark etmişsindir. Bazılarını düzeltmedim ama genel olarak 2 parmakta kullansam göz ardı etmek istemedim. Eğer öyle yapsaydım 100 kelimeyi geçerdim. Yanlışları düzeltmek bende alışkanlık oldu. Bazı videolarda gördüm. Yanlış yazınca dönüp düzeltmeyin, diğer kelimeyi yazın ve devam edin diyenler vardı. Bence bu son derece yanlış. Tabii ben bir eğitmen değilim. Nasıl yazacağını sana söyleyemem. Ama bence yanlışları düzeltmek daha doğru olacaktır. Eğer ben hiçbir yanlışımı düzeltmeden yazsam 150-260 kelimeye rahatlıkla geçerim. Ama şu da var, o kelime bandına ulaşınca geriye dönüp baktığımda hata oranım yükselecek. Ben olabildiğince hata oranımı sıfıra yakın tutup daha çok kelime yazmaya çalışıyorum. Uygulama sınavında yanlış yazdığın kelimeler hesaplanmıyor. Bunu biliyorsun. Yani istersen 180 kelime yaz, 30 tanesi yanlış kelime olsa 150 kelimeye direkt düşüyorsun. Bence yanlışları düzeltmek son derece önemli. Katip olunca bende bu böyle devam edecek. Yanlış yazarsam hemen geri dönüp düzelteceğim. Eğer sen de hata yapıyorsan geri dönüp düzeltmen iyi olur. Bazıları uygulama sınavına çalışırken silme tuşunu klavyeden söküp çalışıyormuş. Bu bence yanlış. Eğer bir hata yapıyorsan onu seri bir şekilde düzeltip yoluna öyle devam etmen gerekiyor. Bu ilk başlarda yavaşlatacaktır seni ama ilerleyen zamanlarda hızlanınca etkisini göreceksin. Tabi her insan bir değil. Herkesin farklı çalışma stili var. Belki sana silme tuşunu söküp çalışma daha iyi gelecek. Belki de gelmeyecek. İlk denemelerinde 70 kelimede kaldım. Sakinleşip süreyi ve kelime sayısını kapatıp iyice odaklanınca 90 kelimeye geçtim. Şükür geçtim, yoksa çıldıracaktım. 3 dakikada 2 parmak ile 91 kelime ve sadece 3 yanlış. Birkaç deneme sonrası için bayağı iyi. Sen de 2 parmak ile yazmayı dene. Bakalım 3 dakikada kaç kelime yazacaksın? Eğer denediysen yorum olarak yazabilirsin. Belki ilerleyen zamanlarda istersen kapışırız. İzlediğin için teşekkür ederim. Sürçülisan ettiysem affola. Hayatta her şey her daim gönlünce olsun. Değerli vaktini ayırdığın için teşekkür ederim. Videoyu beğendiysen beğenmeyi, hoşuna gitmediyse beğenmeme tuşuna basmayı, beni takip etmek istersen de kanala abone olmayı unutma. Kendine iyi bak, Allah'a emanet ol. Tekrar görüşebilmek dileğiyle, hoşça kal.